1453 yılı baharı. 1000 yıldan fazla süredir hiçbir ordunun aşamadığı Konstantinopolis surları, Marmara'dan Haliç'e kadar şehri çelik bir halka gibi kuşatıyordu. Ama bu kez kapıların ardında bekleyen tehlike, tarihin o ana kadar gördüğü en büyük topla geliyordu. Genç Osmanlı Padişahı II. Mehmet, tahta çıktığında tek bir hedefe odaklanmıştı, Doğu Roma'nın son kalesi İstanbul'u almak. Ancak şehrin surları, önceki tüm kuşatmaları geri püskürtmüş, neredeyse aşılmaz kabul ediliyordu. Mehmet'in aklında, bu surları yerle bir edecek bir silah fikri vardı. Bu fikri gerçeğe dönüştürecek adam, Macar asıllı bir top dökümcüsüydü, Orban. Önce hizmetlerini Bizans İmparatoru 11. Konstantin'e sunmuş, fakat hazine yetersiz kaldığı için teklifi geri çevrilmişti. Reddedilen Orban, çözümü Edirne'de, Sultan Mehmet'in sarayında buldu. Mehmet, Orban'a sınırsız kaynak ve cömert bir ödeme vaat etti. Karşılığında istediği tek şey, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir top dökmesiydi. Orban kabul etti ve Edirne'deki dökümhanelerde aylar sürecek bir çalışma başladı. Aylar süren dökümün sonunda ortaya çıkan top, Şahi adıyla anılacaktı. Namlu uzunluğu 8 metreyi buluyor, ağırlığı 18 tonu aşıyordu. Bu canavar, yarım tonu bulan taş gülleler fırlatabiliyordu. Ancak bu devasa silahı cepheye taşımak, savaşın kendisi kadar zorlu bir mücadeleydi. 60 öküz ve 200'den fazla asker, topu özel yapılmış kızaklarla günlerce çekti. Edirne'den İstanbul'a uzanan bu yolculuk, haftalarca sürdü. 6 Nisan 1453 sabahı, Osmanlı ordusu Konstantinopolis surlarının önünde mevzilendi. Şahi topu, Topkapı önünde, Theodosius surlarının en zayıf görülen noktasına yerleştirildi. Kuşatma resmen başlamıştı. İlk atış yapıldığında, ses kilometrelerce öteden duyuldu. Toprak sarsıldı, surların taşları parça parça havaya savruldu. Şehrin içinde, halk arasında dehşet ve şaşkınlık birbirine karıştı. Theodosius surları, 5 asır önce inşa edilmiş, çift sıra duvar ve geniş bir hendekten oluşan mükemmel bir savunma sistemiydi. Daha önce Avarlar, Araplar ve Bulgarlar bu duvarları aşamadan geri dönmüşlerdi. Şahi'nin gücü, bu güvenin temelini sarsıyordu. Ama Şahi'nin kendi sırrı, hem gücünde hem de kırılganlığındaydı. Her atıştan sonra namlu öyle ısınıyordu ki, soğuması için saatler gerekiyordu, bu süre zarfında topa sürekli yağ veya karışımları sürülüyordu. Bir günde ancak 7-8 atış yapılabiliyordu. Şahi yalnız değildi. Onun yanında, surlar boyunca yerleştirilmiş onlarca küçük ve orta boy top, gece gündüz şehri dövüyordu. Bu topların birleşik ateşi, Bizans savunmasını tükenme noktasına sürüklüyordu. Surların ardında, İmparator 11. Konstantin ve Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani, ellerindeki sınırlı kuvvette olağanüstü bir direniş örgütlüyordu. Gündüz yıkılan duvar parçaları, geceleri tahta kazıklar, toprak çuvalları ve enkazla yeniden örülüyordu. Bu zamana karşı umutsuz bir yarıştı. Haftalar geçtikçe bombardıman aralıksız sürdü. Aziz Romanos kapısı çevresindeki duvarlar giderek inceliyor, yıkıntılar tepeler halinde birikiyordu. Her geçen gün, şehrin kaderi biraz daha belirginleşiyordu. 29 Mayıs 1453 gecesi, son saldırı için hazırlıklar tamamlandı. Sabahın ilk saatlerinde Osmanlı kuvvetleri, Şahi'nin haftalarca işlediği gedikten şehre akın etti. Surlar, 1100 yıllık tarihinde ilk ve son kez düşüyordu. O gün, Doğu Roma İmparatorluğu 1000 yıllık tarihini noktaladı. Konstantinopolis, artık İstanbul olarak anılacak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olacaktı. Şahi'nin gümbürtüsü, bir çağın kapanışını ilan etmişti. Şahi topu, savaş tarihini sonsuza dek değiştirdi. Artık hiçbir kale duvarı, barutun gücüne karşı tam bir güvence sunamayacaktı. Orta Çağ'ın taş surlara dayanan savunma anlayışı, bu tek topla birlikte tarihe gömüldü. Bugün İstanbul'un surlarında gezerken, bu taşların bir zamanlar dünyanın en büyük topuna karşı haftalarca direndiğini hayal etmek zor değil. Şahi'nin sırrı, sadece boyutunda değil,
bir imparatorluğun kaderini değiştirebilecek bir fikrin cesaretindeydi. Ve o gümbürtü, 570 yılı geçse de hala tarihin derinliklerinde yankılanıyor.